Merhaba, hoş geldiniz. Geçtiğimiz günlerde Apple yeni MacBook Pro'ları ve yeni Mac Mini'yi tanıttı. Yeni tanıtılan Mac'lerin yanı sıra M2 Pro ve M2 Max de yeni tanıtılan ürünler arasındaydı. Baştan söyleyeyim, bu video öyle çok fazla uzun olmayacak. 15-20 dakika olur diye düşünüyorum. Ancak yine de baştan bir özet geçmek gerekirse. MacBook Pro'lar 14 inç ve 16 inç, M2 Pro ve M2 Max iyinin daha iyisi olmuş. Ancak Intel'den M serisi işlemcilere geçerkenki muazzam enerji verimliliği artışı burada yok. Burada daha çok çiplerin boyutu büyütülerek performans artışı elde edilmiş. Aynı durum M1'den M1 Pro'ya geçişte de gerçekleşmişti. Bu ürünlerin tanıtılması, Pro'lar için konuşuyorum, bizim için iyi olmadı. Çünkü en baz model M1 Pro'lu MacBook Pro 14 inç 50.000 TL'den başlıyor. Bu cihaz 50.000 TL'den başladığı için M1 Pro'nun baz modelinin 14 inç versiyonu normalde 42.000 TL bulunurken 45.000-46.000 TL'lere kadar çıktı. Sonradan piyasayı kontrol etmedim acaba fiyatlar oturdu mu diye ama pozitif teknolojiye baktığımda normalde öğrenci indirimiyle baz model 36.000 TL satılırken şu an 46.000 TL, 45.000 TL civarlarında bir fiyata satılıyordu. O yüzden Pro'ların tanıtılması bizim lehimize olmadı. Ancak Mac Mini'nin tanıtılması bizim lehimize oldu. Çünkü globalde normalde M1 Mac Mini $700'dan başlıyorken M2 Mac Mini $600'dan başlıyor. Mac Mini'nin M2'si 8256 konfigürasyon olarak 8 çekirdekli CPU, 10 çekirdekli GPU olarak, yani M2'nin kısılmamış haliyle Türkiye'de Apple'ın sitesinde şu an 14.500 TL'ye satılıyor. Eğer siz öğrenciyseniz öğrenci indirimiyle birlikte bu ürün Apple'ın sitesinde yine 8'e 10 olarak 12.079 TL'ye satılıyor. Burada şunu da ekleyebiliriz. Pozitif teknolojiye bu ürün 11.000, 10.500, 11.000 TL civarlarına gelebilir. Ben pozitif teknolojinin sitesine baktığımda Mac Mini M1'in 8512 olanı 15.449 TL'ye satılıyor. M2'nin 8512 olanının öğrenci indirimiyle Apple sitesindeki fiyatı 17.079 TL. 8256 olanı da 12.079 TL. Normalde pozitif teknolojinin fiyatları Apple'ın indirim fiyatlarından daha düşük olur. Benim tahminim 11.000 TL civarlarına M2 Mac Mini'nin 8256 olanını alabileceğiz. Kaldı ki zaten Apple'ın sitesindeki eğitim indirimi de çok iyi bir fiyat. Ayrıca yaza doğru bu fiyatlar bu şekilde kalırsa Apple kulaklık hediyesi de ediyor. Bu ürünler gerçekten avantajlı konuma gelecekler. Kaldı ki bence şu anki fiyatlarıyla bile avantajlı ürünler. Şöyle düşünün, bu ürünler bazı noktalarda gerçekten iyiler. Bu ürünlerden bazı noktalarda aldığımız performansı alabilmek için gerçekten çok daha fazla para vermemiz gerekiyor. O yüzden belli noktalarda, bu belli noktalar tabii ki video edit, fotoğraf edit, bu tip uygulamalar, grafik tasarım, bu tip noktalardaki uygulamalar Apple'da ve Apple'ın işlemcisine sahip Mac'lerde iyi çalışıyor. Gerçekten iyi çalışıyor. Üstelik diyelim ki siz bir Mac geliştiricisi olmak istiyorsunuz. Bir iPhone, iPad geliştiricisi olmak istiyorsunuz. M2 işlemcili Mac Mini yine Türkiye şartlarında gerçekten uygun bir fiyata alabileceksiniz. Normalde Apple geliştirmeye girmek biraz zordur. Burada fiyatın düşüşü olumlu olmuş bana göre. Bütün bunları söyledikten sonra videoya başlayalım. Ancak videoya başlamadan önce beni desteklemek için kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. Herkese teşekkür ederim. Şimdi öncelikle ürünlerin fiyatlarına bakmak istiyorum. Mac Mini M2'nin 8256 olanı öğrenci indirimiyle değil, normal fiyatı 14.999 TL. 8 GB'lık belleği 16 GB'a çıkarmak istiyorsanız 5.000 TL vermeniz gerekiyor. Apple depolama ve RAM konusunda gerçekten çok fazla para istiyor. Mac'lerin bence en olumsuz noktaları depolama ve RAM fiyatları. Mac Mini M2'de M2 Pro işlemci seçeneği geldi. Bir önceki Mac Mini'de sadece M1 seçeneği vardı. 16 GB RAM, 512 GB depolama ve 16 çekirdekli GPU'ya, 10 çekirdekli CPU'ya sahip M2 Pro'lu Mac Mini'yi almak isterseniz 32.000 TL. Eğer M2 Pro'nun tam paketini, yani 12 çekirdekli CPU, 19 çekirdekli GPU olan versiyonunu almak istediğinizde de 40.000 TL para vermeniz gerekiyor. Bence buradaki fiyatlandırma biraz fazla. Çünkü siz MacBook Pro 14 inç'in M2 Pro versiyonunu 10 çekirdek CPU, 16 çekirdek GPU olan versiyonunu 50.000 TL alabiliyorsunuz. Evet, arada işlemci olarak fark var ama siz orada bir klavye alıyorsunuz. Orada bir laptop, taşınabilir bir laptop alıyorsunuz. Üstelik orada aldığınız ekran da gerçekten çok kaliteli. M2 Pro'nun dolu versiyonuna sahip olan Mac Mini'nin ben bayağı pahalı olduğunu düşünüyorum. Bunu da söyleyeyim. MacBook Pro fiyatlarına baktığımızda 14 inç olan MacBook Pro M2 Pro işlemcisiyle 10 çekirdek CPU, 16 çekirdek GPU. Hani geçen sene M1 Pro'da böyle bir ayrım vardı. Normalde M1 Pro 10 çekirdek CPU, 16 çekirdek GPU'ya sahip bir işlemci. Yalnız bunun kırpılmış bir versiyonu var ve ciddi manada fiyat farkı koyuyordu. O modelde 8 çekirdek CPU, 14 çekirdek GPU vardı. Burada onun gibi kırpılmış bir model var. 10 çekirdek CPU, 16 çekirdek GPU olan modeli 50.000 TL. Eğer siz M1 Pro'nun tam modelini 1 TB depolama ile almak istiyorsanız, bir önceki modelde 16.512 idi çünkü, 62.499 TL vermeniz gerekiyor. Buradaki fiyat farkını vermenin bence mantığı yok. Çünkü M2 Pro'nun kırpılmış hali bile inanılmaz güçlü olduğu için, çok ezici çoğunluk için gerçekten güçlü olacağından dolayı bu aradaki fiyat farkını vermeye bence gerek yok. 16 inç olanda kırpılmış bir M2 Pro versiyonu yok. Sadece 512 GB depolamayla başlıyor. 62.499 TL'ye.
M1 Max'in tam paketini 32 GB depolama ve 1 TB RAM ile almak istiyorsanız 87.499 TL ödemeniz gerekiyor. Bunları söyledikten sonra hemen cihazlara geçelim. Şimdi ilk olarak Mac Mini M2 tanıtıldı. Bize söylediklerini söylüyorum. Photoshop'ta M1'den %50 daha hızlı olduğunu iddia ettiler. M1'de ProRes hızlandırma yoktu. M1'in düzünde. M1 işlemcinin düzünde, Pro ve Max'te vardı ama düzünde ProRes hızlandırma yoktu. Burada ProRes hızlandırma da var. Ayrıca benim için önemli bir detay. Oyun tarafına vurgu yaptılar. No Man's Skies'da yüksek FPS verebildiğini söylediler ama FPS'i rakam olarak vermediler. Apple son lansmanlarında oyun tarafına sürekli vurgu yapıyor. Burada rekabetin olması güzel. Apple'ın bu işe el atması güzel çünkü oyun dışı kullanımlarda MacBook Air M1 gerçekten çok fazla sattı. Bütün sitelere bakıyorsunuz. MacBook Air M1 ve MacBook Air M2 en çok satan cihazlar. Burada eğer Apple Nvidia'ya ciddi bir rakip olursa fiyat konusunda Nvidia ciddi tavizler vermek zorunda kalacak. Bugün ister kabul edelim ister kabul etmeyelim. Bir Nvidia fanboyu olarak çok ağır bir Nvidia fanboyu olarak söylüyorum bunu. Ekran kartı piyasasında AMD Nvidia'nın rakibi değil. Hem de hiçbir şekilde rakibi değil. Bu yüzden burada Apple gibi başarılı bir firmanın AMD başarısız mı? Yok. AMD çok başarılı. AMD çok başarılı. Ryzen işlemciler de çok başarılı. AMD'nin GPU'ları bence özellikle yüksek bütçede çok başarılı değil. Geçen sene 6950 XT başarılıydı falan filan ama onun da bazı noktalarda mesela Ray Tracing konusunda, stabilite konusunda illa stabilite sorunu yaşadınız veya yaşamadınız demiyorum. Ama şu gerçek, ekran kartı piyasasında Nvidia AMD'den çok daha fazla satıyor. Burada Apple'ın Nvidia'ya rakip olması her halükarda bizim işimize yarayacaktır. Tıpkı bugün Mac Mini M2'nin Türkiye'de avantajlı bir fiyatla çıkmasıyla Türkiye piyasasındaki bazı bilgisayarların fiyatını düşürme ihtimali olduğu gibi. Bu yüzden dediğim gibi rekabet iyidir. M2 Mac Mini'nin zaten başta da söylediğim üzere fiyatı dolayısıyla ben başarılı olacağını düşünüyorum. Hatta Mac Mini M1'den fiyat düşüşü dolayısıyla daha fazla bile satabileceğini düşünüyorum. Bütün bunları söyledikten sonra bir sonraki ürüne geçelim. Şimdi bir sonraki ürün M2 Pro. İkinci jenerasyon 5 nanometre ile üretilmiş. 40 milyar transistör var. Bellek hızı aynı. Saniyede 200 GB saniye bellek hızı var. Bu model 32 GB'a kadar bellek destekliyor. M1 Pro'da da böyle diye hatırlıyorum. İşlemci değişmiş. 8 tane güç çekirdeği, 4 tane verimlilik çekirdeği var. Bir tane Geekbench testi gördüm. Tek çekirdeği hatırlamıyorum ama çok çekirdekte 15.000'e kadar çıkmış. Bu konuda bana bir örnek ver derseniz Apple'ın şu anki en güçlü ARM işlemcisi olan M1 Ultra'nın çok çekirdek skoru yanlış hatırlamıyorsam 20.000 22.000 civarındaydı. Bu bilgiye dayanarak M1 Pro'nun işlemcisinin ne kadar güçlü olduğuna karar verebiliriz. Apple'ın verdiği bilgi şu. M2 Pro M1 Pro'dan %20 daha güçlü. Burada muhtemelen M1 Pro'nun tam versiyonları karşılaştırılmıştır. Çünkü dediğim gibi M1 Pro ve M2 Pro'nun kırpılmış versiyonları da var. 19 çekirdekli bir ekran kartı GPU gelmiş ve bu GPU'nun M1 Pro'dan %30 daha güçlü olduğu söylendi. Neural Engine tarafında, çekirdek tarafında bir sayı artışı yok ama performansın %40 arttığı söylendi. M1 Pro'da olduğu gibi bu cihazda da H264, H265, ProRes ve ProRes RAW encoderları devam ediyor. Yalnız burada net bir bilgi vermediler. Yani şu kadar hızlı şu kadar hızlı diye. M2 Pro'yu tanıttıktan sonra Mac Mini'nin M2 Pro versiyonu tanıtıldı. Bir bilgi verdiler. En hızlı Intel Mac Mini'den 14 kat daha hızlı olduğu söylendi. Yine M2'de olduğu gibi M2 Pro'lu Mac Mini'de de oyun tarafına vurgu yaptı. Ve burada Resident Evil oyununu gösterdiler. Oyun performansı olarak en hızlı Intel Mac'ten 15 kat hızlı olduğunu söylediler. Bu iş ne kadar mantıklı diyebilirsiniz. Ya bu iş öyle çok mantıklı değil ama hala Intel Mac Mini kullanan insanları M serisine geçirmeye çalışıyorlar. M2 işlemcisi aynı anda 2 tane monitör destekliyor. M2 Pro işlemcisi aynı anda 3 tane monitör destekliyor. Özellikle bu ürünleri kullananların kullanım amaçları düşünüldüğünde bu konunun önemli bir detay olduğunu düşünüyorum ben. Yine bir diğer önemli detay M2 versiyonlarında sadece 2 tane Thunderbolt 4 portu var. M2 Pro olan versiyonda 4 tane Thunderbolt 4 portu var. Yine bu ürünü kullananların kullanım amacı düşünüldüğünde bunun da önemli bir detay olduğunu düşünüyorum. Son olarak dediğim gibi Mac Mini globalde normalde M1 olan $700'dı. Bu ürünün başlangıç modeli M2 işlemcisiyle $600 çıktı. Bunu da söyleyeyim. Bundan sonra M2 Pro'lu MacBook Pro'yu tanıttılar. Bize verdikleri bilgileri ben size hemen buradan okuyayım. Apple'ın Motion programında animasyon renderında M1 Pro'ya göre %20 daha hızlı olduğunu söylediler. Xcode'da kod derlemesinde M1 Pro'ya göre %25 daha hızlı olduğunu söylediler. Photoshop'ta da M2 Pro'nun M1 Pro'dan %40 daha hızlı olduğunu söylediler. Video tarafına dair hiçbir şey söylemediler. Ben kaçırdığımı bilemiyorum. Hani lansman izledim. Zaten lansman 18 dakikalık bir lansmandı. Yalnız bunu M2 Max kısmında söylediler. Onu da orada anlatacağım. M2 Pro hakkında kısaca yorum yapmak gerekirse dediğim gibi M1 Pro da çok güçlüydü. M2 Pro onun daha güçlüsü ama ben anlamlı bir artış olduğunu düşünmüyorum. M2 Max tarafında bazı noktalarda anlamlı bir artış var. Ancak şunu da söyleyeyim. Bugün siz M1, M2 veya M1 Pro'nun baz modeli bu işlemcileri aldığınızda herhangi bir noktada sorun yaşamanız çok zor. Yani bu modellerin, MacBook Pro'ların üst modelleri gerçekten kısıtlı bir kitleye hitap ediyor. Bundan not düşmek istiyorum. Şimdi M2 Max işlemcisi tanıtıldı.
Bir önceki model olan M1 Max'te 57 trilyon transistör varken M2 Max'te 67 trilyon transistör var. Boyut olarak biraz büyümüş. M1 Pro'daki 12 çekirdekli CPU, yani 8 tane güçlü 4 tane verimlilik çekirdeği olan CPU devam ediyor. M1 Pro'nun en dolu paketinde 19 çekirdekli GPU vardı. M2 Max'in en dolu paketinde 38 çekirdekli GPU bulunuyor. Ayrıca bence önemli bir detay, hatta bütün bu M çipler içerisindeki en önemli detay, M1 Max'te en üst konfigürasyonu seçseniz bile 64 GB RAM alabiliyordunuz. Burada M2 Max'te 96 GB RAM alabiliyorsunuz. Bu RAM konusunun neden bu kadar önemli olduğunu çok kez söyledim. Tekrar söyleyeyim. M serisi işlemciler ortak bir bellek havuzunu kullanıyor, ortak bir RAM'i kullanıyor. Yani siz ekran kartı belleğine teorik olarak 80-90 GB RAM verebileceksiniz. Özellikle GPU kullanan ve GPU VRAM'ini anında dolduran bazı uygulamalarda VRAM dolduğunda ekran kartı performansı dramatik bir şekilde düşüyor. Hatta bazen o işlemler yürütülemiyor. Biz bunun örneğini 3050 ve 3050 Ti'de görüyoruz. Bazı oyunlarda 1080p'de bile 4 GB VRAM yüksek ayarlarda yetmediği için yüksek ayarlarda 1080p 3050 ve 3050 Ti ile oynayamıyoruz. Bu VRAM konusu özellikle profesyonel iş yapan insanlar için gerçekten önemli. Çünkü profesyonel uygulamalar RAM ve VRAM'e aç. O yüzden tekrar söylemek gerekirse burada VRAM, burada RAM çok ama çok önemli. Bu kadar pahalı ürünlerin kullanım amaçları düşünüldüğünde çok iyi. Şimdi bir önceki modeldeki 400 GB saniye bellek band genişliği devam ediyor. Bize söyledikleri şey şu: M1 Max'in GPU'sundan %30 daha güçlü. MediaEngine tarafında M1 Max'te çifter hızlandırıcılar vardı. ProRes olsun, H264 olsun. Aynı şekilde M2 Max'te de bu iş devam ediyor. Bize verdikleri iki tane bilgi var. Resolve'da, Color Grading'de yani renk düzenlemede M2 Max'in %30 daha hızlı olduğunu söylediler. Cinema 4D'de de yine M2 Max'in M1 Max'ten %30 daha güçlü olduğunu söylediler. Bunlar iyi detaylar. Bunlar güzel detaylar. Ama söylüyorum, M1 Max kullanıcısı M2 Max'e geçecekse buradaki %30 geliştirmeden dolayı geçmez. VRAM dolayısıyla geçer. Kaldı ki M1 Max'in ne kadar anormal bir canavar olduğu düşünülürse bunlar yeni bir bilgisayar alan insanlara hitap edecektir diye düşünüyorum. M1 Max'in 64'ünden M2 Max'in 96'ına geçecek insan sayısı gerçekten azdır diye düşünüyorum. Bir de şöyle bir durum var. Yani M2 Max'in 96 GB VRAM'li olanının fiyatlar çok astronomik seviyeye çıktığı için eğer birinin bu kadar anormal bir ihtiyacı varsa orada muhtemelen Mac Studio'ya da bakıyordur diye düşünüyorum ben. Şimdi bütün bunları söyledikten sonra birkaç tane daha önemli bilgi verdiler. Bunları da hemen size aktarmak istiyorum. 22 saat pil süresiyle bugüne kadar bir Mac'teki en uzun pil ömrünü sunduğunu söylediler. Muhtemelen bunu 16 inç MacBook Pro için söylemişlerdir. Bu cihazlara Wi-Fi 6E geldi. Bu cihazların HDMI'ye artık 8K 60 Hz monitörleri destekliyor. Bir önceki modelde desteklemiyordu. Hatta Mac Pro'ların en sert demeyelim ama en çok eleştirildikleri nokta bu HDMI girişinin profesyonel seviye için biraz geride kalmasıydı. Burada HDMI sürümünü söylemediler ama 8K 60 Hz monitör desteklediğini söylediler. 4K'da da 240 Hz'e kadar destekliyor. $2000'dan ve $2500'dan başlıyor bu ürünler. Dolar bazında bu ürünlerde bir değişim yok. Ancak Mac'ler Türkiye piyasasında biraz ucuz kaldığı için bu ürünler tanıtılır tanıtılmaz Mac Mini'nin M2 versiyonu hariç sanırım bütün Mac'ler, yani Mac Studio'ya bakmadım ama M2 Pro ve M2 Max MacBook Pro zaten bir öncekilerinden daha pahalı çıktı. 13 inç MacBook Pro'da pahalandı. Sanırım M2 Air'da pahalandı. Yani genel olarak Mac'ler bir zam aldı. Bundan sonra bir daha zam gelir mi? Bundan sonra bir daha ne zaman zam gelir? Bilemiyorum. Genel olarak da videoyu özetlemek gerekirse Mac Mini M2'nin gerçekten fiyatının iyi olduğunu düşünüyorum. Almayı düşünüyor musun derseniz Pozitif Teknoloji'deki fiyatına bakacağım. Belki ikinci el olarak alabilirim. Çünkü bildiğiniz gibi Apple ürünleri değer kaybetme konusunda diğer firmaların ürünlerine karşı daha kuvvetli. İkinci el bir ürün alırsam az zararla veya zararsız bir şekilde satabileceğimi düşünüyorum. Tabi bunu söylüyorum ama muhtemelen almayacağım. Bir söz olarak bunu algılamayın o yüzden. Bütün bunları söyledikten sonra videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beni desteklemek için kanalıma abone olabilir, bu videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda, canlı yayınlarda ve shortslarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.